Buyurun Necdet Bey. Veysel nerede? Dün izinliydi. Gelmedi mi daha? Bu sabah gelmesi gerekiyordu. Dönmedi ama. Gecikti biraz. Gelir şimdi. Bekle gelir. Nasıl efendim? Anlamadım. Dönmeyecek diyorum. Boşuna bekleme, dönmeyecek. Onu alıp sen getireceksin buraya. Paramı çalan it Veysel'miş. Git bul, getir o şerefsizi buraya. Nerede bulursun, nasıl bulursun bilmiyorum ama git getir hemen. Çabuk! Tabii Necdet Bey. Paramparça edeceğim yüzünü senin pislik herif. Paramı çalmak neymiş göreceksin. Of, of. Bak bu genç yaşta yatağa mahkum oldum. Gördün mü Feride? Hala abartma istersen. Ömür boyu değil ya, birkaç hafta sonra çıkacak işte alçı. Abartıyor muyum? Kız çatlak dolu bacakta, çatlak çatlak. Tuz buz olmuş bacak. Haftalarca yatacağım biliyor musun? Hala tamam, üzülme. Ya daha kötü bir şey gelseydi başına. Şükredelim buna. Daha kötü ne olacak ha? Baksana kanepeye yapıştım kaldım. Hala öyle söyleme. Ya kafanı vursaydın ya da belini falan kırsaydın, ne bileyim, Allah korusun, aylar boyunca yatacaktın. Aman. Da ben bu mahalledeki dedikodulardan hep uzak kalacağım ama ya. Hala şimdi sen düşünme bunları. Doktorun dediğini duydun. Asla ayağa kalkmayacaksın. Yoksa iyileşemezsin. Ah Melahat, ne hallere düştün. Küçük su dökmek için bile başkalarına muhtaç olacaksın. Hala üzülme ne olur. Geçici bir durum bu sonuçta. Geçecek de. Ne zaman kızıma? Ne zaman? Geçecek. Ben yanındayım senin. Sağ ol kızım. Sen de olmasan ben ne yapardım? Olur mu öyle şey hala? İyileşeceksin, merak etme. Ben ilaçlarını getireyim. Feride. Şimdi sen benim yanımdasın, onu anlıyorum da. Ama sen çalışıyorsun. İşe gittiğinde ya ben su istersem ne yapacağım ben? Ha? O da doğru. Ne yapacağız? Yani ben dükkandan bir iki saatliğine çıkıp gelsem diyeceğim ama Melek abla da yok ki, o da olmaz. Ha? Kaldın mı ortada Melahat? Ah, elden ayaktan düşünce de sana muhtaç oldum. Senin elinde kaldım. Hala tamam, şimdi sen düşünme bunları. Ben bir şekilde halledeceğim. Ya acaba ben dükkandayken sana bakması için bir bakıcı falan mı bulsak aslında? Ne dersin? Olur da nasıl olacak? Nasıl bulacağız biz kadını? Tamam, merak etme. Ben bir şekilde araştırıp bulacağım. Ay abla, canım çıktı vallahi. Bütün gün milletin pisliğini temizle, çarın çöpün topla. Bıktım vallahi ya. Sen ablanı dinlemezsen daha çok yorulursun. Geç otur şöyle. Anam, ayaklarım davul gibi şişti. Şişer tabii. Ayakların da şişer, her bir yerlerin şişer.
Kız, ben senin yerine olsaydım çoktan belimi doğrultmuştum. Ya bırak abla Allah aşkına ya. He, kolay da öyle milletin kasasından para çalmak. Ne var kız? Bunca zamandır gittiğin ev. Her bir şeylerin yerini biliyorsun da o ettiğimin kasasının yerini mi bilmiyorsun? Abla, bence sen çok fazla Türk filmi izleme. Hem var ya, bizim sonumuz öyle mutlu sonla da bitmez. Ya imam eşliğinde 4 kolluyla ya da Kodes'te buluruz kendimizi. İyi, o zaman sen 3 kuruşa talim etmeye devam et. Ama ondan sonra benim başıma gelip de yok ayağım şişti, yok oram şişti diye benim başımı didikleyip durma o zaman. Bu kim? Aman, Muhsin'in işleri işte. Yoldan bulmuş getirmiş. Eniştem de alem adam ha. Ne? Bakma öyle. Adam kızının ölümünden sonra kendini toparlayamadı. Ne yapsın? Yazık ya. Yazık. Bana yazık, bana. Kız dikkat etsene biraz. Dağıtmasana. Özür dilerim. Topla hadi şunları, topla. Hoş geldiniz. Siz şöyle geçin. Ben de çay koymuştum. Kızım Melek nerede? Odasında. Nasıl? Bir değişiklik var mı? Hastaneden geldiğimizden beri aynı. Ne güzel çıkmış benim yavrum. Mis gibi de kokar annesinin kuzusu. Melek? Melek? Fotoğraf çektirmem diye tutturmuştu. Abime kavuştuğum ilk haftalarda. Elif'ime bir sürü oyuncaklar almış. Elbiseler, ayıcıklar. Elif'im çok sevindi tabii. Oyuncaklarla mı oynasın, elbiselerimi giyinsin? Şaşırdı yavrum. Sonra abim dedi ki... Yıllar sonra yeğenime kavuştu. Bir fotoğrafımız olsun dedi. Elif'im tutturdu. Fotoğraf çektirmem diye. Sonra... Kızım kaçtı. Dayısı onu yakalamaya çalıştı. Masanın etrafında dönüp durdular öyle. Hatta başım dönmeye başlamıştı dönmelerinden. Sonra dayısı yakaladı Elif'imi. İşte tam o anda fotoğrafı çektim. Ay abla, çay da ne iyi geldi ya sıcak sıcak. Gelir tabii. Bütün gün soğukta yer sil, cam sil. İşini bilseydim böyle olmazdı ama. Abla, başlama yine. Kız, ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bak, görmüyor musun bizim halimizi? 2 göz odada 3 kuruş ekmeğe talim ediyoruz. Eniştem ne yaptı? İş bulamadım daha.
Ha, buldu. Bunu buldu. Yok be kızım. Nerede? Ara sıra işte bazı işlere gidip geliyor o kadar. Hiç çoktan iyi be abla. Mıymıntı. Bak çaylarımız bitti. Kalk çaydanlığı getir. Çay koy bize. Çabuk. Mıy. Mıy 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 mıy. Gidecek de gelecek de. Böyle şey böyle. Abla, bu çocuk burada mı kalacak? Yok be. Muhsin alıp götürecek onu. Abla be. Tatlı bir şeye de benziyor. Tatlılık karın doyurmuyor ama. Allah seni kahretsin. Ben sana dikkat edeceksin demedim mi? Ha? Şimdi kim temizleyecek buraları? Abla. Sen karışma. Geldiğinden beri uğursuzluk getirdin. Hiç seni bu eve almamalıydım. Yürü git defol evimden. Abla ne yapıyorsun ya? Ne yapacak bu soğukta? Nereye gidecek çocuk? Bana ne? Bu zararı vermeden önce düşünecekti. Abla yapma. Görmüyor musun ya? Çırpı gibi bilekleri var. Çocuk da haklı. Yani koskoca çaydanlığı nasıl taşısın çocuk? En insaf et be abla. Ne diyorsun Selim? Eminim Zeynep. Kulaklarımla duydum. Adın çiftlikte bile geçmiyor dedi. Allah Allah. Ne demek istedi acaba? Bilmiyorum. Benim bildiğim bir şey varsa o kadın bu cümleyi boşuna kurmaz Zeynep. Hele konuşurken halini bir görseydin. Elif yok. Melih abi de öldü diye bir zil takıp oynamadığı kaldı. Ondan da başka ne beklenirdi ki zaten? Bu seferki çok farklıydı Zeynep. Adın burada geçmiyor. Merak etme. Ne demek bu? Hayır anneme de gelmiş. Tuğçe'nin öğretmeniyle konuşuyorum diye yalan atıyor. Sence bu kadar cani olabilirler mi? Ben onlardan her şeyi beklerim. O Necdet denen adamdan her şeyi beklerim ben. Bize neler yaptı hatırla. Zamanında abimi öldürmeye çalıştı. Elif'i kaçırdı. Hepimizi tehdit etti. Bu son 4 aydır başımıza gelen bütün felaketlerin sebebi o adam. Selim tamam sakin ol. Hem daha kesin bir şey bilmiyoruz ki. Nasıl bileceğiz peki Zeynep? Gelip bize ben yaptım diye itiraf mı edecek? Yok Zeynep. Ben bu kuşkuyla yaşamak istemiyorum. Anlıyor musun? Erkut Necdet'in yanında çalışıyor. Onun haberi var mıdır acaba onlardan? Lan oğlum, iyice boşlamışsın işleri ha. Nerede geçen haftanın faturaları kesmedin mi yoksa? Orada olması lazım usta. Orada olması lazım usta. Yok işte hani nerede? Hoş geldin Erkut. Hayırdır? Sen çık Arif. Tamam usta. Hayırdır Erkut? Bir sorun mu var bu saatte? Anladım. Ya iznin bitti diye sen beni çağırmak için şey ettin. Ya topu 2 saat geç kaldık. Bu ne disiplin arkadaş ya. Ben geleceğim ya sen dön çiftliğe geleceğim ben. Ne var ya ne bakıyorsun öyle? Geleceğim dedim. Bittin sen Veysel abi, bittin. Ne diyorsun Erkut ya? Abi niye yaptın bu işi? Ben seni o kadar uyarmadım mı abi? Abi sen canına mı susadın ya? Ne yapmışım ben ya Erkut? Ne diyorsun sen? Abi bilmiyormuş gibi konuşma benimle. Necdet Bey'in parasını sen çalmışsın. Çıktı bugün her şey ortaya. Sen sırf Necdet Bey değil beni de kazıkladın abi. Helal olsun sana. Ya Erkut ne kazıklaması oğlum ya? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya hala ne kazığı diyorsun Veysel abi? Abi adam bana emanet etti gitti balayına evi. Sen beni nasıl bir duruma düşürdün farkında mısın? Kim çalmış ya? Benim çaldığımı kim söylüyor? Nereden belli?
Tamam abi, tamam. Yenmiş de yanmışa çare yok. Yemişsin işte bir halt. Daha neyi sorguluyorsun? Bunu mi dedi? Necdet Bey mi söyledi bunu? Allah Allah. Abi evet, Necdet Bey söyledi. Ya abi niye yapıyorsun sen bu işi ya? Neyine güveniyorsun abi? Ben sana demedim mi bu adam tekin değil diye? Erkut, keyfimden çalmadım ben o parayı herhalde. Sevdiğim kadını kurtarmak için mecbur kaldım. Ne kadını abi, ne sevmesi? Evlendim ben oğlum, evlendim. Benim karım bir aydır çakalın çukalın esir. Onun için. Neyse abi, hadi. Necdet Bey anlatırsın, kalk. Erkut, bir dur ya, bir dakika ya. Abi gözünü seveyim, uğraştırma beni. Kalk abi. Erkut, bak mecbur kaldım diyorum ya. Bir dur ya, bir saniye. Gel otur. Otur biraz konuşalım bak. Ha? Feride. Murat. Neredesin sen Feride? Çok merak ettim seni. Kaç defa da aradım açmadın. Duymamışım, kusura bakma. Aramaya da fırsatım olmadı zaten. Ne oldu peki? Halan nasıl? Merdivenden düşmüş. Hemen acile götürdüm. Bacağını kırmış, alçıya aldılar. Yapma be. Ne diyorsun ya? Evet. Öylece yatıyor şimdi. Hareket etmemesi gerekiyor. Lan tüh be. Görünmez kaza işte. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi ben iş yerindeyken ona bakması için birini bulmam lazım. Yani tek başına kalamaz. Tamam ya. Sen şimdiden sıkma canını. Ben bütün mahalleye haber salırım. En kısa zamanda da buluruz. Merak etme. Asıl sen ne yaptın? Siparişleri halledebildin mi? Hallettim. Her şey 10 numara 5 yıldız oldu. İçin rahat olsun. Murat, halam çağırıyor. Hadi sen git, ben seni ararım, tamam mı? Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Of. Aman. Hala ne Ay. yapıyorsun? Hareket etmek yasak. Ay. Nedir bu başıma gelenler? Çekilecek çilem varmış. Bu yaştan sonra bunları da çekecekmişim ben. O Nemrut doktor yüzünden bu kanepeye böyle yapışıp kaldım. Mumya gibi sarıp sarmaladı bacağımı. Hala ne yapsalardı? Alçıya aldılar işte, senin iyiliğin için. Çok biliyor onlar. Eskiden kırık çıkıcılar vardı. Hemen hallediyorlardı. Hala ne olur cahil konuşma ya. Tamam peki. Hadi iç şunları. Ben de senin karşına çıkmaya bayılmıyorum. Ama burada, benim karşımda, benim evimdesin. Ama Dün bu eve bir daha gelmeyeceğini söylemiştin. Şimdi ne oldu? Bu evden defalarca kovuldun ama yine de geliyorsun. Sağ ol Feride. Teşekkür ederim. Merhemini de birazdan süreriz. Otur Feride şöyle. Sen olmasaydın ben ne yapardım hiç bilmiyorum. neden soru soruyorsun? Herhalde düşer ölürdüm. Kokum da bütün mahalleye sarınca komşular da öldüğümü anlardı. Ama o nezaket karısı bir kere olsun gelmezdi. Hala olur mu hiç öyle şey ya? Olur. Bal gibi olur. Bak sen bir tek telefona kalktın geldin. Başkası olsaydı yüzüme bile bakmazdı. Huyum kurusun. Hemen parlıyorum. Az da etmedim sana. Hak ettim ben bunları. Ama sen ne yaptın? Her şeye rağmen Hala tamam. Düşünme artık bunları. beni mahcup ettin. Allah razı olsun senden. Düşünmen gerekiyor. Hadi merhemini de sürelim. Sana anlatmaya çalışıyorum. Başka çarem yoktu Erkut. Sen olsan ne yapardın ha? Elini vicdanına koy, doğru söyle. Sen olsan ne yapardın? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Bana gelip danışsaydın bari. Böyle olmazdı o zaman. Ya Erkut, canım kardeşim. Adamlar bana gram süre vermediler ya. Benim danışacak vaktim mi oldu sanki? Sen de kendini, hatta beni yakmayı seçtin. Öyle mi abi? Beni çoktan yaktılar Erkut, çoktan. Benim karım bir ay boyunca o pisliklerin tutsağı oldu be. Düşün bir kere Erkut, düşün.
Vallahi abi benim tek düşünebildiğim şey bu işten yara almadan nasıl sıyıracağım. Necdet Bey'e karşı sorumluluklarım var abi. Sen de beni anla. Peki ya benim karıma, aileme karşı olan sorumluluklarım ne olacak? Ha? Evlendiğin, helalim dediğin kadının birileri tarafından alıkonmasına sessiz mi kalacaksın? Göz mü yumacaksın? O paraya ihtiyacım var Erkut, anlasana. Anlıyorum abi, anlıyorum. Ben şimdi bu kapıdan çeker giderim abi. Seninle belaya da girerim. Peki sonra ne olacak Veysel abi? Sonrasına bakarız. Sonrasını ben söyleyeyim sana abi. Adam bulduğu yerde geberteceksin. Sen ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor musun bu adamın abi? Benim bildiğim tek şey karımı çok sevdiğim. Ben onun için canımı önüme koymuşum. Eyvallah. Madem öyle, madem sen gözünü kararttın. Ne ben bugün buraya gelmiş olayım ne sen beni görmüş ol. Hadi eyvallah. Erkut. Sağ ol Erkut. Senin başını yakmam. Merak etme. Sağ ol. Yalnız abi, bak adımlarını temkinli at Veysel abi. Nasıl bir belaya bulaştığını daha bilmiyorsun abi. Ah be abi, kendini de beni de ateşe attın be abi. Nasıl diyeceğim ben şimdi bulamadım Veysel'i? Yer mi Necdet Bey bunu ya? Of abi, of. Ben bu şüpheli yaşayamam. Böyle elim kolum bağlı burada duramam. Gidip Necdet'ten hesap soracağım Zeynep. Selim, bak sen kendin söylüyorsun bu adam çok tehlikeli diye. Ya bir de karşısına çıkıp hesap mı soracaksın? Yaptıkları yanlarına mı kalsın? Hayır tabii ki ama... Yani daha emin değiliz ki. Yok. Arzu'nun yaptıkları, tavırları içime kurt düşürdü. Onlar yaptı biliyorum. O Allah'ın belaları kıydılar yeğenime. Ama göstereceğim ben onlara. Selim, canım bak sakin ol ne olursun sakin ol. Ya bir emin olalım. Kesin onlar diyelim. Sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Anne. Ah Melek. Çok kötü olmuş. Kendini kaybetmiş. Bitmiş evladım, bitmiş. Hastanede de 2 kez kriz geçirdi. Sakinleştirici yaptılar. Allah'ım sen gençliğini acı. Meleği çiftliğe götürelim. Orada gözümün önünde olsun. Torunumun emaneti o bana. Ama nasıl olur? Yani Arzu çiftlikte. Çok daha kötü olur. Bakın hatırlayın. Çiftliğe geldiği zamanı hatırlayın. Zeynep haklı anne. Evet, randevu almak istiyorum. Akşam üzeri de olabilir. Bak. Yine hanım ağa gibim çökmüş koltuğa. Bu ne rahatlıktır ya Rabbim. Saçlarımın uçları da biraz yıprandı aslında ama rengini değiştirsem mi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim ama bana sarı pek gitmez. Hem zaten yarın beraber modellere bakarız. Hey Allah'ı. Köy yanar, köyün delisi taranırmış. Ya milletin canı burnunda, kadının derdine bak. Yok sarı mı yapsam, yok kestirsem mi? Pes doğrusu, pes. Tamam o zaman yarın görüşürüz. Öpüyorum. Sen sabır ver ya Rabbim, sen. Kiraz, sen bir şey mi söyledin canım? Buradan duyulmuyor da. İstiyorsan gel buraya söyle. Yok Arzu Hanım dua okuyordum sadece. Anne ben geldim. Hoş geldin kızım. Ne bu enerji böyle? Ya anne ne enerjisi ya? Açlıktan bayılacağım şimdi. Kiraz, duydun zilin sesini. Benim biricik kızım acıkmış. Tabii. Ben hemen kınal kuzuma hazırlıyorum bir şeyler. Anne evde kimse yok mu? Yok kızım.
Herkes nereye gitti? Nereye gittilerse gittiler. Biz seninle biraz o kafa dinleyelim. Şimdi yukarı çık, elini yüzünü yıka, üstünü değiştir, gel hemen, tamam mı? Tamam anneciğim. Tam istediğim tablo. Sadece kızıma ve bana ait bir hayat. Tam da hak ettiğimiz gibi. Nurten, ben geldim. Anam. Koptu belim koptu ya. Vallahi koptu. Anam. Görsen var ya dünyanın eşyasını taşıdık. Koltuklar, kanepeler. Oh. Ama memnun kaldılar benden. İnşallah bir daha çağıracaklar. Çağırmazlarsa vay halimize. Al kız. Götür şunu koy çekmeceye. Dur kız otur otur. Bu ne bu? Sadaka mı veriyorsun? Ya şimdilik bu kadar. İleriki zamanlarda artık artacakmış belki. İşimiz belkilere kaldı zaten. Ha kızım bunu da sana aldım. Muhsin sen ne yapıyorsun? Bütün gün eve zarar verdi. Bir de ödüllendirecek miyiz hanımefendiyi? Ya ama Ne aması ne? Ortalığı mahvetti. Kuş sütü getirseydin de bir de onunla besleseydik. Abim de gelmedi bir türlü. Ben de aradım ama ulaşamadım. Telefonu kapalı. Elif'i ararken başına bir şey mi geldi acaba? Ha, geldi. Abi iyi misin? Kenan, oğlum iyi misin? Abi neyin var? Yeni bir haber falan mı geldi yoksa? Yok. Hiçbir yerde yok kızım. Abi hepimiz çok kötüyüz. Ama dayanmak zorundayız. Dayanacağız. Dayanmak istemiyorum Selim. Sadece kızımı bulmak istiyorum. Abi kendini böyle harap etme ne olur. Bak Melek abla da aynı şekilde. Ah ablama. Bu genç yaşında ne çok yandı canın. O tertemiz kalbin kim bilir nasıl acıyordur şimdi. Elif'im. Canım kardeşim benim. Sen şimdi melek mi oldun? Bunu Necdet yapmış olabilir mi? Kardeşime o kıymış olabilir mi? Selim yanlış bir şey yapmadan bunu ancak Erkut'tan öğrenebilirim. Kızımın da böyle hırkası vardı. Soğuklar bastırınca tabii annesi bir gecede öldü. Hasta olduğu için rahmetlik.
Neyse hadi seni yatıralım. Fazla gevezelik yaptık gece gece. Üşütme, tamam mı? Üstünü sıkı ört. Açma. Soba zaten sabaha görmez. Üşütür, hasta olursun. Olursa olur. Sana ne? Nurten. Ne Nurten ne? Yalan mı söylüyorum? Anasının babasının sahip çıkmadığı veletten bize ne? Yarından tezi yok, bu kız bu evden gidecek. Ama yetimhaneye, ama köprü altına bırakırsın. Orası beni ilgilendirmez. Nurten, istersen kızın yanında... Allah Allah, ne olur incileri mi dökülür hanımefendinin? Nurten, dışarıda konuşalım hadi. Hiç öyle tamamla geçiştiremezsin beni Muhsin Efendi. Bir boğaz daha çıkartma benim başıma. Nurten. Murteni yok. Uyandığımda o kız evde olursa seni kapıdan onu da bacadan dışarı atarım ona göre. Ne haliniz varsa görürsünüz sokaklarda. Ben köprü altına gitmek istemiyorum. Hem benim yüzümden Muhsin amca da zor durumda kaldı. Of. Ne olur üzülme Muhsin amca. Ama ben yetimhaneye gitmeyi de benim yüzümden evden kovulmanı da istemiyorum.
Senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Konuşalım tabii, konuşalım. Orada mı konuşacağız? Yok, burası çok ortalık. Arkaya geçelim. Orası tenhadır. Gel. Kim bu ya? Of. Ne yapacağım ben şimdi? Nereye gideceğim? Keşke Muhsin amcanın yanında kalabilseydim. Ama o zaman da... Of. Ben yetimhaneye de, köprü altına da gitmek istemiyorum ki. Of. Vallahi çok şaşırttın beni Zeynep buraya gelerek. Tahmin ettiğin gibi senin için gelmedim. Ama aklımdaki sorunun cevabını bir tek sen bilirsin diye düşündüm. Ne cevabı? Bir şey mi oldu? Kazadan haberin vardır herhalde. Duydum. Kimden duydun? Nereden biliyorsun? Nereden mi biliyorum? Niye ki? Ya kimden duydun diyorum. Kim söyledi? Veysel abi söyledi. Babam mı? Siz babamla görüşüyor musunuz? Veysel abinin burada çalıştığını bilmiyor demek. Ya sana soruyorum. Niye susuyorsun? Uğruyorum ben arada oto yıkamaya, öyle laflıyoruz ayaküstü. Zeynep, neyin peşindesin? Bir tam olarak söyler misin bana? Ne öğrenmek istiyorsun? Kazayı Necdet'in yaptırmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Necdet Bey mi? Bak, lütfen bir şey biliyorsan söyle. Ne olursun, bu çok önemli. Kimdi bu kız ya? Nereden tanıyorum ben bu kızı? Tabii ya. Emiroğullarının gelini bu. Bizimkinin eski manitası. Lan ne işi var bunun sabah sabah benim evimde? Bizimki mi çağırdı yoksa? Necdet Bey, arabanız hazır. Tamam, geliyorum. Allah Allah. Bak, buraya bütün gururumu ayaklar altına alarak geldim. O yüzden lütfen bir şey biliyorsan söyle. Böyle hissettiriyorum sana demek ha? Ben buraya bunları konuşmaya gelmedim. Öyle dedin ama. Bak, geçmişte bana yaşattırdıklarını ikimiz de biliyoruz. Eski defterleri açmayalım istiyorsan. Ben çaresiz olmasam buraya gelmezdim. O yüzden lütfen sorduğum soruya cevap ver. Bak, bu kaza herkes için çok büyük bir felaket oldu. Melih abi öldü. Elif ortada yok. Öldü mü, ne oldu bilmiyoruz. Melek abla acısından hastanelere düştü. Kenan abi yana yakıla her yerde kızını arıyor. Bu kaza Kenan abi Elif'i öğrendikten bir gün sonra oldu. Tesadüf mü sence bu? Ne dememi bekliyorsun Zeynep? Ya ne biliyorsan onu söyle. Bu kazayı Necdet Bey'in yaptırmış olma ihtimali çok yüksek. O yüzden ne olursun. Bak eğer o yaptırdıysa, eğer bir şey biliyorsan lütfen söyle. Zeynep, yemin ederim ben bir şey bilmiyorum.
Arzu ile babası çok kısa bir zaman önceye kadar Melek ablaya da Elif'e de zarar vermek için elinden geleni ardına koymadı. Eğer bu kazayı da onlar yaptırdıysa... Zeynep, gerçekten bir şey bilmiyorum. Yemin ederim. Tek bildiğim kaza olduğu ve Elif'in öldüğü, o kadar. Bak eğer Necdet'i korumak için böyle söylüyorsan... Zeynep, sence Necdet'in benim korumama ihtiyacı var mı? Hem yaptığı her şeyi, attığı her adımı benimle paylaşmıyor adam. Sana güvenmekle hata ettim. Zeynep. Bırak kolumu. Beni görmemeli. Muhsin. Hadi kalk şu veledi götür nereye götüreceksen. Bak ya. Hiç duyuyor mu beni? Kime diyorum ben? Ay, sümsük bu adam, sümsük. Muhsin! Kalktım. Nerede bu kız? Allah Allah. Uyanmış mı? Ha, uyanmış. Nerede bu çocuk? Ne bileyim nerede? Ben de sana soracaktım. Ayşegül. Ayşegül neredesin kızım? Bağırınıp durma be. Nereye gitti bu çocuk? Bana bak Muhsin. Eğer onu götürmemek için bir yerlere sakladıysan... Ya ne saklayacağım çocuğu canım? Ben gideyim şu dışarı bir bakayım. Ne ediyor belirsiz bir veledi aramaya mı gideceksin? Oh, çok şükür gitti bu evden. Muhsin, kime diyorum ben? Ha? Bana bak, sakın o veledi bulup da getireyim deme, tamam mı? Tamam canım bir bulalım da sonrasına bakarız. Ay hala bakarız diyor ya. Ay hala bakarız. Allah'ım delirtecek bu adam beni. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün, tükenip